Dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? Zeynep ve Barış sonunda birlikte mutlu olabilecek mi? Mehdi ve Zeynep'in ailesinin hayatı tehlikede mi? Mehdi bebeğini alıp bu şehri terk edecek mi? Barış ile Mehdi arasındaki savaş nasıl bir şekilde sonlanacak? Hepimizi bekleyen üzücü haber ne? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle dizimizin final yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in mutlu olmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Önümüzdeki bölümlerde Barış ve Zeynep'in düğünleri olacak ama Zeynep ve Barış'ı çok büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü tam olarak Cengiz olayı daha çözülmedi. Zeynep ve Barış'a düğün gününde bu yüzden bir zarar gelebilir. Zeynep dikkatli olmazsa düğün gününde silahla vurulacak. Zeynep ve Barış'ın Cengiz sorununu çözmesi gerekiyor. Aksi takdirde Zeynep veya Barış ölerek diziye veda edebilir. Cengiz düğünde sorun çıkarmazsa Barış ve Zeynep evlenecek. İlk zamanlar Barış ve Zeynep'in evlilikleri muhteşem bir şekilde geçecek. Zeynep kendisini bir peri masalının içinde bulacak. Barış yıllardır annesinden göremediği şefkati Zeynep'te görecek. Bu yüzden ikisi de birbirlerine defalarca kez söz verecek ve asla birbirlerini terk etmeyeceklerini belirtecekler. Ama sonrasında her şey birden kabusa dönüşecek. Çünkü Barış Zeynep'in kendisiyle ilgilenmediğini görecek. Hatta Zeynep Mehdi ile görüşmeye devam edecek. Zeynep Mehdi ile görüştüğü için Barış'ı da kaybedecek. Çünkü Zeynep bir türlü Mehdi'yi hayatından çıkaramadı. Barış dayısına Zeynep Mehdi'yi hayatından çıkarır demişti. Barış artık bu duruma tahammül gösterememektedir. Barış Zeynep'in davranışlarını görünce sinirlenecek. Ardından Barış Özlem'in haklı olduğunu da fark edecek. Barış bunun üzerine Zeynep'ten ayrılma kararı alacak. Zeynep de ikinci darbeyi Barış'tan alacak. Zeynep Barış'ın boşanma davası açtığını duyunca çok üzülecek. Zeynep Barış'a neden kendisinden boşanmak istediğini soracak. Barış Zeynep'e sorumluluk duygusundan kurtulmak istediğini belirtecek. Zeynep de bu sözler üzerine oradan ayrılacak. Zeynep'teki bu hüzün büyük bir travmaya dönüşecek. Hatta Zeynep'in psikolojisi de bozulmaya başlayacak. Eğer bu konuda Zeynep'e yardım eden olmazsa Zeynep kendi canına mahvedebilir. Çünkü Zeynep yaşantısının getirmiş olduğu yükü artık kaldıramaz hale gelecek. Ama Zeynep'in ailesi asla onu yalnız bırakmayacak. Nermin Hanım yeniden Zeynep'e destek olacak. Nermin artık zengin olduğu için Zeynep'i de himayesi altına alacak. Sakine de Zeynep'in yanında durup onu bırakmayacak. Yani iki anne kızları için güç birliği yapacak. Bunun üzerine Zeynep'in de tedavi görmesini sağlayacaklar. Ve Zeynep tedavi için hastaneye gidecek. Doktor hanım Zeynep'in asıl sorununu çözmeye çalışacak. Hatta Zeynep'e sorduğu sorularla onun geçmişine gidecek. Hatta bu terapilerde Zeynep hep geçmişe gitmenin yükünü omuzlarında hissedecek. Çünkü Zeynep için bunları yaşamak nasıl zorsa hatırlaması da bir hayli zordur. Bu yüzden Zeynep'in tüm yaşamını anlatması biraz zor olacak. Ama sonrasında Zeynep kendisini güvende hissedecek. Bunun üzerine Zeynep hayatın tüm açıklığıyla doktor hanımın önüne serecek. Zeynep'in hayatını incelediğimiz zaman onun hayatının daha çocukluk yıllarında şekillenmeye başladığını söyleyebiliriz. Çünkü Zeynep ailesi tarafından Nermin Hanım'a evlatlık olarak verilmiştir. Bu durum Zeynep'in hayatı boyunca etkiler. Zeynep ailesine, çevresine hatta hayata karşı kendisini bir hayli suçlu görür. Bu suçluluk duygusu Zeynep'e çocukluk zamanlarından kalır. Diğer yandan Emine ise kendi ayakları üzerinde duracak. Savaş Emine'ye her konuda destekte bulunacak. Ama Emine karşılıksız yapılan yardımları tabii ki kabul etmeyecek. Çünkü Emine artık kendi ayakları üzerinde durmaktadır. Emine kimseye mecbur olmayarak iyi bir karar aldı. Emine ne Nermin Hanım'ın parasına güvendi ne de Barış ve Savaş'tan bir yardım istedi. Emine böyle yaparak kariyerindeki ilk adımı da atmış oldu. Önümüzdeki bölümlerde
Emine zorlu bir eğitimden geçecek. Bunun sonucunda da gittikçe zenginleşecek. Sultan da kızının her zaman yanında durup ona destek olacak. Onların birbirlerine verdikleri destek onları daha da güçlendirecek. Faruk ise yeniden dizimize dahil edilecek. Emine zenginleştikçe Faruk fakirleşecek. Faruk fakir öldüğü için herkes ona sırtını çevirecek. Faruk herkesin kendisini terk etmesiyle Emine'nin yanına dönecek. Ama Emine bir daha ona asla bir şans vermeyecek. Hatta Emine ve Savaş yakında sevgili olacak. Bunların sevgili olması ile Sultan Ala bu duruma çok sevecek. Bunun üzerine Emine ve Savaş da yakında evlenecek. Mehdi, Cengiz'in işini bıraktıktan sonra çok büyük olaylar yaşandı. Önceki videolarımda söylediğim gibi Cengiz'in yaptığı işler pek de güvenilir değildi. Zamanla Mehdi de bunu yaşayarak gördü ve anladı. Bu yüzden işi bırakmak istedi. Cengiz ise buna izin vermemek için zorbalık yapmaya başladı ve Mehdi'yi sevdikleriyle korkutarak işin başına yeniden zorla getirmek isteyecek. Fakat Mehdi yaşadıklarından ve gördüklerinden sonra bu işe geri dönmeyecek. Cengiz Baba Mehdi'yi günden güne daha da çok zorlayacak. Cengiz Baba her gün başka bir kötülük yapıp Mehdi'yi usandırmak isteyecek. Mehdi kendisi yüzünden yaşananları telafi edebilmek için Zeynep'in yanında yer almak isteyecek. Fakat Barış buna izin vermeyecek. Önümüzdeki bölümde Zeynep'i daha da büyük bir tehlike bekliyor. Mehdi'nin düşmanları ise günden güne artacak. Cengiz Mehdi'nin sevdiklerini yok etmek isteyecek. Yani Cengiz'in de tüm düşmanları Mehdi'nin düşmanı olacak. Eğer Zeynep de Mehdi'nin yanında durmaya devam ederse o da hayatını kaybedecek. Cengiz hem Mehdi'yi hem de Zeynep'i öldürecek. Barış ise Zeynep'in tavırlarından dolayı çok öfkelenecek. Barış Zeynep'i sevdiği için bu olanlara öncelikle göz yumacak. Ama Barış'ın da sabrı taştığı için sonunda kendisine engel olamayacak. Zeynep de kendisini büyük bir kararsızlık içerisinde bulacak. Gün geçtikçe Mehdi'nin işleri karma karışık bir hal alacak. Mehdi bebeğinin annesinin Zeynep olmasını isteyecek. Zeynep ise kötü bir çocukluk yaşadığı için vicdanının sesini dinleyecek ve Mehdi'nin bu teklifini kabul edecek. Zeynep bu suçluluk duygusundan kurtulamazsa bu onun sonu olacak. Barış ise Mehdi'den kurtulmak için onu yeniden hapse attırmaya çalışacak. Zeynep ise aklındaki sorularla kendisini büyük bir belirsizliğin içerisinde bulacak. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.